Alaska açıklarında, okyanusun altında dev bir orman vardı. On binlerce yıldır. Balıklar onun arasında saklanırdı. Fırtınalar onunla durulurdu. O orman olmadan okyanus tabanındaki yaşam da olmazdı. Sonra bir hayvan yok oldu. Sadece bir hayvan. Ve o orman, tarihin en sessiz felaketlerinden biri olarak yavaş yavaş çöle dönüştü. Bu bir hikaye değil, bu belgelenmiş bir gerçek. Ve bu gerçeği anladığınızda, okyanusa bir daha eskisi gibi bakamayacaksınız. Deniz samuru, ağırlığı en fazla 30 kilogram, boyu 1 metre, günde 8 saat sırt üstü yüzer, taşın üstünde uyur. Dünyanın en tembel görünümlü hayvanlarından biri. Ama bu küçük tembel hayvan, Alaska kıyılarının tek patronuydu. Sebebi şu, deniz samuru, deniz kestanesi yer. Günde kendi ağırlığının %25'i kadar. Bu rakamı aklınızda tutun. Deniz kestanesi ise kelp yer. Kelp, okyanus tabanında yükselen dev yosun ormanı. Bir kelp bitkisi günde 60 santimetre büyüyebilir. Uzunluğu 50 metreye ulaşabilir. Okyanus tabanındaki bu dev orman, balıklara, deniz memelilerine ve yüzlerce türe ev sahipliği yapar. Denge şöyleydi. Samur kestaneyi yer, kestane azalır. Kelp ormanı büyür, her şey yaşar. Sonra insanlar geldi. 18. yüzyıl. Rus kürk tüccarları Alaska kıyılarına ulaştı. Deniz samuru kürkü o dönemde altından değerliydi. Bir samur kürkü bugünün parasıyla binlerce dolara satılıyordu. Avlanma başladı. 1741'den 1911'e kadar tam 170 yıl boyunca devam etti. Bu sürede Alaska'daki deniz samuru nüfusu 100 binlerden birkaç bine düştü. Neredeyse tamamen yok oldu. Ve tam o anda okyanus titredi. Samur yok olunca kestanelerin önünde kimse kalmadı. Kestane nüfusu kontrolsüzce çoğaldı. Milyonlarca deniz kestanesi Alaska'nın sığ sularına yayıldı ve kelp ormanlarını yemeye başladı. Milyonlarca deniz kestanesi, dev bir kelp ormanını birkaç yıl içinde yerle bir etti. Kelp ormanlarının olduğu yerde artık sadece deniz kestanesi vardı. Hiçbir balık yoktu. Hiçbir deniz memelisi yoktu. Okyanus tabanı ıssız bir çöl gibiydi. Binlerce yıldır ayakta duran ekosistem birkaç yıl içinde yok oldu. 1911'de uluslararası anlaşmayla deniz samuru avı yasaklandı. Nüfus yavaş yavaş toparlandı ve bir mucize oldu. Samurlar geri döndükçe kestaneleri yemeye başladılar. Kestaneler azaldı. Kelp ormanları yeniden büyümeye başladı. Balıklar geri döndü, ekosistem dirildi. Bilim insanları bunu ölçtü. Deniz samuru olan bölgelerde kelp yoğunluğu, samur olmayan bölgelere göre 10 kat daha fazla. 10 kat sadece 30 kiloluk bir hayvan yüzünden. Ama hikaye bitmedi. 1990'larda katil balinalar deniz samurlarını avlamaya başladı. Samur nüfusu tekrar çöktü. Kelp ormanları tekrar geriledi. Bilim insanları bugün hala bu savaşı izliyor. 30 kilogram. Günde 8 saat sırt üstü uyuyan bir hayvan. Ve koskoca bir okyanusun kaderi onun elinde. Doğada her canlının bir görevi var. O görevi ortadan kaldırırsan her şey domino taşı gibi çöker. Eğer bu video size vay be dedirttiyse şu an abone butonu tam yanınızda duruyor. Her hafta doğanın bir başka sırrını bu kanalda birlikte keşfediyoruz. Zil ikonuna da basarsanız bir sonraki videoyu kaçırmazsınız. Görüşmek üzere.